Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine sizlere harika bir turşu hazırladım. Tekme tokat turşusu, bir diğer ismi yuvarlama turşu. Susuz turşu. Çok güzel, çok lezzetli olan bir turşu. Acı biberden yaptım bu sefer arkadaşlar. Nasıl yapılır, nasıl hazırlanır her aşamasını göstereceğim. Hadi hemen tarife geçelim. Evet arkadaşlar, bugün yine turşu yapacağım sizlere. Yuvarlama turşu yapacağım. Tekme tokat turşusu. Şöyle su şişelerine dolduracağız. Burada ben hazırladım. 5 tane su şişesi var. Bunlar da benim bahçemde olan acı biberlerim. Topladım onları. Kırmızısını, yeşilini bayağı bir topladım. Şimdi bunları ne yapacağım? İlk aşamada şöyle sap kısımlarını koparmam lazım ki çok fazla yer kaplamasın. Bak, çok kolay bir şekilde zaten bunlar kopacaktır. Sizlere birçok turşu tarifi verdim arkadaşlar kanalımda. Bu da çok lezzetli bir turşu. Su şişelerine koymamın sebebi de çabuk bitsin ki çok büyük kavanozlara doldurmak istemedim. Tekme tokat turşusu denir buna. Yuvarlama turşu. Bir de bunlar cam kavanoza konmaz. Çünkü sürekli yuvarlandığı için cam kavanozun kırılma tehlikesi olur. Onun için cam kavanoza konmaz. Böyle plastik kola şişelerine, su şişelerine koyabilirsiniz. Kola şişesine de koyabilirsiniz. Ona da olur. Ben su şişelerine koymamın sebebi çabuk bitmesi için, başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Bakın bu şekilde çıt 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 bunların saplarını koparıyorum. Yeşilini, kırmızısını ne varsa bahçemden topladım. Daha önce sizlere bahçemde acı biberlerimi göstermiştim. Bayağı bir oldular. Onları ya kurutacağız ya turşu yapacağız. Yaptım daha önce zaten. Birçok turşu tarifi vermiştim sizlere ama arkadaşlar bu da böyle olsun. Biberlerimi daha önceden yıkadım. Şimdi ne yapıyorum? Saplarını böyle çıt 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 kırıyorum. Evet arkadaşlar, biberlerimi hazırladım. Gördüğünüz gibi saplarını kopardım. Yeşil, kırmızı, bunlar acı biber arkadaşlar. Bahçemden topladığım acı biberleri. Şimdi şöyle su şişelerine bu biberleri hazırlayacağım. Şöyle burada da sarımsaklarım var. Sarımsakları ufak ufak doğradım. Şimdi ilk aşamada ne yapalım? Şöyle bidonumuzun içine biraz sarımsak atalım. 4 kafa kadar doğradım. Yetmezse biraz daha doğrayacağım. Şimdi biberleri şöyle içine bırakıyoruz. Artık 5 şişe hazırladım ama ne kadar dolar bilmiyorum. Çok gelirse bırakacağız. İçe düşenleri yıkarız tekrar. Şöyle bakın içine salıyoruz. Bunları 15 gün sonra olacaktır. Olduğu zaman yiyecekseniz eğer kesip bir kavanoza doldurabilirsiniz. Diyeceksiniz ki kavanoza koyacağız, niye bunu yapıyorsun? Bunlar yuvarlanacağı için böyle pet şişelerde olması lazım. Bakın içine arada yine böyle sarımsak atıyorum. Birkaç sarımsak. Yani sarımsağın çok az, isteğe bağlıdır. Çok sarımsağınız varsa bol bol doğrayın. Sarımsak turşunun olmazsa olmazı. Lezzet verendir. Şöyle dolduracağız. İsterseniz kola şişesine de yapabilirsiniz. 1 litrelik şişelere ya da daha büyük şişelere de yapabilirsiniz. Her türlü olur. Aldığı kadar dolduracağım. Yani bu az ya da çok
Ne kadar çok aldırsak tabii ki de o kadar iyi olur. Kırmızı kırmızı koyalım ki azıcık güzel olsun. Şöyle vurdurabiliriz. Güzel olması için, iyice yerleşmesi için. Alırsa birazcık daha biber koyacağız. Evet. Bu kadar yeterli. Tuzunu koymaya yer olsun. İçine yine birkaç sarımsak atalım. İşte bir tanesini hazırladık. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde hazırlayacağım arkadaşlar. Şuraya koyalım bunu. Evet arkadaşlar, turşularımı kurdum. 5 tane şöyle su şişelerine oldu. Bir tane şöyle 1,5 litrelik bir kavanoza kola şişesine koydum. Çünkü kaldı. Fazla da su şişesi evde olmadığı için buna koydum. Evet, turşularımızı hazırladık. Şimdi salamurasını hazırlayacağız. Önce tuzunu, şekerini verelim biz bu salamurasından önce. Burada kaya tuzum var benim. Şöyle bakın. İçlerine yeri açtıralım. Görüküyor herhalde. Çay kaşığı ile 2 çay kaşığı tuz koyuyoruz. Şimdi ben bunu salamuraya karıştıracaktım ama çabuk erimayacak diye bazı tuzlu bazı tuzsuz olmasın. Onun için her birinin içine tuzunu vereyim. 2 kaşık çay kaşığı ile hesaplayın. Bu salamurada çabuk karışmayacağı için bu şekilde yapmak daha iyi. Bunu da koyduk. Şimdi bunu yapalım. Evet. Evet, 2 kaşık kaya tuzu koyduk her birinin içine. Şimdi sıra geldi şekerini koymaya. Şeker de yine aynı ölçüde arkadaşlar. Bakın 2 çay kaşığı koyuyorum. Yarım litrelik su şişelerinin içine. Bunlar yarım litre herhalde değil mi? Şöyle bakın 1, 2. Önceden koyuyorum ki hani erimezse kimisine çok kimisine az gelmesin ölçüler. Hepsi bir olsun. Evet. Bakın 2 kaşık şeker, 2 kaşık tuzumuzu koyduk. Büyüğü daha sonra koyacağım. Şimdi bunu alalım kenara. Şimdi salamurasını hazırlayalım. Yine bunlara göre hazırlayacağım. Öbür gün daha sonra hazırlayacağım. Şimdi 5 adet turşumuz vardı. 5 turşumuz için yarım çay bardağı ölçüsü sıvı yağ koyacağız. Ne kadar koymamız lazım? 2,5 çay bardağı sıvı yağ koymam lazım. Yarım çay bardağı hesabı yapıyoruz. 2 ve su koymayacağız bu turşuya. Hiç susuz olacak. 2,5 bardak sıvı yağ koydum. Şimdi 1 bardak da sirke koyuyorum. Her bir kavanoz için 1 bardak, yani 5 bardak dökmem lazım.
Evet, 5 bardak da sirkeyi koyduk. Şöyle karıştıralım. Hepsi birbirine karışsın. Şimdi kavanozlarımıza bunu dökeceğiz. Su şişelerimize. Kavanoza alışmış ağzımız. Sürekli kavanoz konuşuyoruz da. Bakın. Şimdi bunları kardeş payı hepsine bölüştüreceğim. Su koymayacağız. Susuz olarak hazırlıyoruz. Bakın azar azar hepsini aynı eşitlikte dökmek için bölüştürüyorum. Gördüğünüz gibi bayağı bir oldu. Evet, hepsini bölüştürdük. Evet, bakın. Çünkü bunu yuvarlayacağız. Bu salamura her yerine yavaş yavaş yayılacak. Şimdi kapaklarını kapatıyoruz. Evet, işte turşularımızı hazırladık. Şimdi sıra geldi büyüğünü hazırlamaya. Şimdi bunları kenara alalım. Bunlar oldu. Şöyle burada beklesin. Şimdi sıra geldi 1,5 litrelik turşumuzu hazırlamaya. Şimdi bu 1,5 litrelik, yarım litrelik olanlara 2 çay kaşığı koyduğumuza göre buna 6 çay kaşığı tuz koyuyoruz. Evet, 6 çay kaşığı tuzu koyduk. Şimdi şekeri de yine aynı şekilde. Yine aynı 6 çay kaşığı da affedersiniz şeker koydum. Şimdi salamurasını hazırlayalım. Şöyle alıyoruz. Şimdi bunun salamurasını hazırlayacağız. Salamura için 1,5 litre olduğuna göre 3 çay bardağı sirke döküyoruz. Su koymuyoruz. 3 çay bardağı sirke, 1,5 çay bardağı da sıvı yağ döküyoruz. Şöyle karıştıralım. Tuzun şekerini koymuştuk. Üzerine hazırladığımız salamurayı döküyoruz. Susuz olarak hazırladık bu turşuyu. Bu susuz turşu yuvarlama tekme tokat turşusudur. Evet, hazır. Şimdi onun da kapağını kapatalım. Evet, bu turşumuz da hazır. Evet, turşularımızı hazırladık. Gördüğünüz gibi salamuraların tuzunu, şekerini verdik. Şimdi bunu ne yapacağız? Şöyle güzel kapağını kapattığınızdan emin olun. İlk aşamada şöyle karıştıralım. Tuzu, sirkesi, yağı hepsi birbirine şöyle bir karışsın. Bu aşamada kontrol edin. Akıp akmadığını. Akarsa güzel kapatın kapaklarını. Şöyle arada çalkalayacağız biz bunları.
Zaten karıştırdıkça bunun tuzu eriyecektir. Bu şekilde yatırabilirsiniz. Sonra bir iki saat sonra yine böyle çevirin arada. Gelip geçtikçe yere atarsanız ayağınızla yuvarlayın gitsin. Çünkü tekme tokat olduğu için ayağınızda böyle yuvarlayın. Onun için cam kavanozlara konmaz bu turşular. Böyle plastik kavanozlara konur ki kırılma yapmasın ki zarara uğramayın. Evet, turşumuzu hazırladık arkadaşlar. 15 gün sonra hazır olmuş olacak. Tüketecekseniz açın, bir cam kavanoza dökün. Dolapta saklayın döktükten sonra. Dışarıda bırakmayın. Ama bu şekilde karanlık bir ortamda bekletebilirsiniz. İstediğiniz zamana kadar, kapağını açmadığınız sürece bekler. Kapağını açtığınızda dediğim gibi tüketin. Dolapta kapalı olarak tüketin. Bir cam kavanoza dökün. Ama şöyle arada bir muhakkak bunları çevirin. Unutmayın. Sabahleyin, akşamleyin aklınıza geldikçe sürekli böyle yuvarlayın. Umarım siz de bu tarifi yapar hazırlarsınız. Çok kolay bir tarif. Ben evimde olan acı biberlerimi topladım ve onlardan hazırladım. Normal biberle de olur, sivri biberle de olur ama doğrayarak koyun ki güzel yer, yani çok çana alsın. Ben kesmedim çünkü ufak oldukları için. Umarım beğenmişsinizdir. Siz de yapar hazırlarsınız. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Abone olan arkadaşlar lütfen bildirimleri açsın. Açsın ki yayınlanan tariflerimize ulaşsın. İlk izleme şansına ulaşsın. Çekilişimiz devam ediyor. 100.000 abonemize az kaldı. Olduğumuz zaman çekilişimizi yapacağız ve hediyemizi vereceğiz. Hoşça kalın. Afiyetle kalın arkadaşlar.